Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Oklava yok, merdane yok, incecik, tül gibi hamur açma tekniği ile sizlere harika bir kalem böreği tarifi hazırlıyorum. Çıtır çıtır, mutlaka deneyin. Tarifimi hiç bekletmeden hamurumu hemen hazırlayarak başlıyorum. 2 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya, tüm malzemeyi karıştıralım. Evet, unu azar azar ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Toplamda 5 su bardağı artı 3 yemek kaşığı un kullandım. 2 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaparak orta sertlikte bir hamur hazırlayalım. Evet, hamurumu toparladıktan sonra tezgah üzerine alıyorum ve tekrardan yoğurarak hazırlıyorum. Pürüzsüz hale gelince ortadan ikiye kesiyorum. Evet, bezelere keserek ayıralım. Bezelerimizi yuvarlayalım. Evet, 18 beze hazırladım. Elimle hafif bir şekilde bastırarak hamurumu büyütüyorum. Bir su bardağı sıvı yağ ile bezelerimizi arkalı önlü olacak şekilde yağlayalım ve bir borcamın içine alalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, üzerini de kapatarak en az 30 dakika dinlenmeye bırakalım. 4 adet haşlanmış patatesimi rendeliyorum. Biraz tuz, kırmızı pul biber ve karabiber ekleyerek karıştırıyorum. Dilerseniz maydanoz veya dereotu da ekleyebilirsiniz. Evet, dinlendirdiğim bezeleri elimle hafif bir şekilde bastırarak açıyorum.
Evet, her birini aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Tekrardan aynı tepsiye alıyorum. Şöyle 5-10 dakikada bu şekilde dinlendiriyorum. Evet, daha sonra bezeleri tezgah üzerine alıyorum. Tepsideki yağdan hafif bir şekilde dökerek elimle sündüre sündüre açabildiğim kadar açıyorum. İç harcı koyuyorum ve videodaki gibi kapatarak kalem şeklinde sarıyorum. Ve tepsiye alıyorum. Evet, bezelerim bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Dilediğiniz iç harçla hazırlayabilirsiniz. Kıymalı, patatesli, peynirli, ıspanaklı ya da daha farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Tercihe bağlı. Evet, gördüğünüz gibi hiç oklava, merdane kullanmadan kısa sürede hamurlarımızı açıyoruz. Evet, son bezemi de hızlı bir şekilde açtıktan sonra iç harcımı koyuyorum ve şekil veriyorum. Tepside kalan yağı gezdirdikten sonra bir miktarda üzerine yağ gezdiriyorum. 170 dereceli fanlı fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Evet, fırından çıkan böreğim hazır. Şıtır şıtır, mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.